Türkiye, El-Şebab'a karşı mücadelesinde Somali'ye verdiği savunma desteğini arttırıyor. Middle East Eye tarafından yapılan habere göre Türkiye, 2025 yılı Haziran ayında Somali hükümetine 3 adet T-129 atak taarruz helikopteri ve Somali donanmasına da 2 adet genel maksat helikopteri teslim etti. Gerçekleşen bu teslimatlar 2024 yılı Şubat ayında iki ülke arasında imzalanan ve Türkiye'nin Somali için bir deniz kuvveti kurmasını öngören savunma anlaşması kapsamında yapıldı. 31 Mayıs günü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Mahmut ile telefon görüşmesinde Türkiye'nin Somali'nin demokrasi yoluyla kalkınma vizyonuna destek olduğunu, terörle mücadelede Somali'ye verilen desteğin artarak süreceğini ifade etmişti. Bu noktada Türkiye'nin, son bir yıldır birçok Somalili pilotu atak helikopterlerini kullanmaları için eğittiği aktarılıyor. Bu bağlamda helikopterlerin teslimatı pilotların son eğitim aşamasını tamamlamalarının ardından gerçekleşti. Yine Middle East Eye tarafından yapılan habere göre, 2025 yılı Mayıs ayı içerisinde yaklaşık 6 adet Türk Hava Kuvvetleri'ne ait A-400M ve Katar'a ait C-17A nakliye uçağının Mogadishu'ya ulaştığı ve bu uçaklarla helikopterlerin taşınmış olabileceği belirtilmekte. Türkiye, 2025 yılı Nisan ayında Mogadishu'daki askeri varlığını artırarak ülkedeki asker sayısını 500'ün üzerine çıkardığını bildirmişti. Bu birlikler, Türkiye'nin Mogadishu'daki Turksom askeri üssünü koruma ve bakım görevlerinin yanı sıra silahlı insansız hava araçlarını işletme ve liman güvenliğini sağlama görevlerini de yürütüyor. Daha önce Somali'de görev yapan Bayraktar TB2 İHA'lara ek olarak Türkiye, yakın zamanda 2 adet Akıncı TİHA'yı da Somali'ye sevk etmişti. Yüksek irtifalarda uzun süre uçabilen bu İHA'lar, gelişmiş gece görüş sistemleri ve 24 saat operasyonel kapasiteleriyle El-Şebab'a karşı daha etkili kabul ediliyor. T-129 atak helikopterinin fiyatı, son dönemde merak edilen konular arasında bulunuyor. Atak helikopteri, özellikleriyle olduğu kadar fiyatı ile de ilgi odağı olmuş bir platform. Bu videoda, atak helikopteri ve birim maliyeti hakkında bilgi vereceğiz. TUSAŞ ana yükleniciliğinde geliştirilen T-129 atak taarruz helikopteri, son dönemde önemli bir çıkış gerçekleştirdi. İlk olarak Türk Kara Kuvvetleri envanterine alınan atak, devamında jandarma ve emniyet envanterine dahil oldu. Yurt içindeki başarıları ile Türkiye'nin bu alandaki yurt dışına bağımlılığını sona erdiren atak, önemli ihracat başarıları da gösterdi. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından başlatılan atak projesiyle geliştirilen helikopterden, başlangıçta 50+9 adet üretilecekti. Türk Silahlı Kuvvetleri için üretilecek 50+9 adet helikopterin sözleşme tutarı, toplam 3,3 milyar Amerika Birleşik Devletleri doları olarak açıklandı. T-129 atak helikopteri fiyatı ve performansı ile uluslararası pazarda dikkat çeken bir platform. TUSAŞ ve AgustaWestland işbirliğiyle geliştirilen T-129 atak, ilk uçuşunu 17 Ağustos 2011'de gerçekleştirdi. Türk Kara Kuvvetleri'ne ilk atak teslimatı ise 22 Nisan 2014'te gerçekleştirildi. Teslim edilen ilk atak, erken duhul helikopteri konfigürasyonundaydı. HDH'lar, sadece 20 mm top ve 70 mm roketler ile teçhiz edilmişlerdi. Geriye kalan helikopterlerin önemli bir kısmı ise faz 1 konfigürasyonunda teslim edildi. Faz 1 konfigürasyonundaki ataklar, Cirit, L-UNTAS ve Stinger füzelerini kullanabilmekteler. Son olarak ise T-129 Faz 2 konfigürasyonu geliştirildi. Faz 2 konfigürasyonunda mühimmat çeşitliliğine bir değişiklik olmadı. Ancak T-129 atak Faz 2 helikopterleri, gelişmiş elektronik harp ve muhabere sistemlerine sahipler. T-129 atak helikopterlerinin üretimi, halihazırda Faz 2 konfigürasyonuyla devam ediyor. İçişleri Bakanlığı'nın da 24+3 adet atak helikopteri siparişi mevcut. Emniyetin atak helikopterlerinin tamamı, Faz 2 konfigürasyonunda olacak. Jandarmanın ilk helikopterleri Faz 1 idi ancak yenilerinin Faz 2 olacağı tahmin ediliyor. Şu ana kadar bu 3 birime, toplamda 61 adet T-129 atak taarruz ve taktik keşif helikopteri teslim edildi. Özellikle savunma sanayi ve havacılık alanında, bir ürünün birim maliyetle ilgili bilgi vermek oldukça zordur. Sözleşmelerdeki fiyat, ürün beraberinde tedarik edilen ürünler ve hizmetleri de kapsamaktadır. Platform beraberinde tedarik edilen ürünlere, yedek parça ve mühimmat örnek verilebilir.
Hizmetlere ise eğitim faaliyetleriyle entegre lojistik destek örnek verilebilir. Ayrıca son kullanıcı, satın alacağı platform için bazı özel isteklerde bulunabilir. Örneğin, Atak helikopterine yabancı bir füzenin entegrasyonu, özel bir istektir. Dolayısıyla özel isteklerin de özel fiyatları olacaktır. Yani özetle ürünün birim maliyeti, isterlere göre değişiklik göstermektedir. Bu sebepten ötürü bu videodan kesin olarak doğru bir birim maliyet çıkartılamaz. Ancak bununla beraber ortaya çıkan rakamlar, gerçeğe oldukça yakın olacaktır. Pakistan'a ihraç edilemeyen 30 adet Atak helikopterinin sözleşme tutarının 1,5 milyar Amerika Birleşik Devletleri doları olduğu iddia ediliyor. Bu doğrultuda, Atak helikopterinin birim maliyeti 50 milyon dolara tekabül etmekte. Filipinlere ihraç edilen 6 adet Atak helikopterinin sözleşme tutarının, bugünün kur değeriyle 285 milyon Amerika Birleşik Devletleri doları olduğu iddia ediliyor. Bu doğrultuda, Atak helikopterinin birim maliyeti, 47,5 milyon Amerika Birleşik Devletleri dolarına tekabül ediyor. Örneklerden yola çıkarak, Atak helikopterinin fiyatı için ortalama 50-51 milyon dolar diyebiliriz. Tekrar belirtmekte fayda var, bu birim maliyet, sözleşme değeri üzerinden hesaplanmıştır. Sözleşmelere, entegre lojistik destek ve eğitim gibi birçok hizmet de dahildir. Özetle bu fiyat helikopterin boş maliyeti değil, belli bir donanım ile oluşturduğu toplam birim maliyetidir. Dolayısıyla 50-51 milyon Amerika Birleşik Devletleri doları, tam olarak doğru birim maliyet değildir ancak gerçeğe oldukça yakındır. Yine bir örnekten yola çıkarak, Amerika Birleşik Devletleri üretimi AH-1Z Viper ve AH-64E Apache helikopterlerinin fiyatlarına bakalım. Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye'yi ihracat izni için bekletirken, Filipinlere yönelik 2 teklifte bulundu. Bu tekliflerden ilki, 6 adet AH-64E Apache helikopteri ve beraberindeki ekipmanları kapsıyordu. Amerika'nın 6 adet Apache için Filipinlere yönelik teklifi, 1,5 milyar Amerika Birleşik Devletleri dolarıydı. Yani helikopter başı 250 milyon Amerika Birleşik Devletleri doları bir maliyete tekabül ediyor. Eş zamanlı olarak Amerika Birleşik Devletleri, Filipinlere 6 adet AH-1Z Viper helikopteri satmayı teklif etti. AH-1Z'nin, teknik açıdan Atak'a biraz daha yakın olduğunu belirtmekte fayda var. Amerika Birleşik Devletleri'nin 6 adet AH-1Z Viper için Filipinlere yönelik teklifi, 450 milyon Amerika Birleşik Devletleri dolarıydı. Yani helikopter başı 75 milyon Amerika Birleşik Devletleri doları bir maliyete tekabül ediyor. Don't forget to subscribe to our channel to stay updated on military developments and technologies in Turkey and around the world.